kimler, yani hangi akrabalarım bana verici olabilir? Dördüncü derece akraba demek ne demek? Şimdi benim kendi annem, babam ve çocuklarım birinci derece akrabalar. Eğer kan grubumuzda uyum varsa bana verebilirler. İkinci derece akrabalarım benim kardeşlerim, ikinci derece akrabalarım. Ondan sonra üçüncü derece akrabalarım benim teyzem, halam, dayım, amcam, bunların hepsi üçüncü derece akrabalarım. Dördüncü derece akrabalarım da bunların çocukları. Şimdi tekrar ediyorum. Bana bir böbrek vermek isteyen annem, babam, büyük annem, büyük dedem, çocuklarım, teyzem, dayım, halam, amcam ve onların çocukları 18 yaşını doldurmuş olmak ve akli dengesi yerinde olmak ve aynı zamanda kendi gönül rızalarıyla bana böbrek vermek istediklerinde benim ailedeki vericilerim olabilir. Aynı zamanda eşimin tarafından da, yani benim eşimin teyzesi, halası, dayısı, amcası gibi az önce saydığım bütün verici adayları aynı şekilde bana verici olabilirler. Ama eşten yapılan, daha doğrusu eşin akrabalarından yapılan nakillerde önemli olan evliliğimizin 2 yıldan uzun olma zorunluluğu var. Diğer bir olasılık da bu kanuna yeni eklendi. Eskiden sadece 2 yılla sınırlıydı. Benim böbrek yetmezliği ya da karaciğer yetmezliği hastalığım yeni tanı konulduysa bu 2 yılı bekleme şartı ortadan kaldırıldı. Peki benim kan grubum 0. Biraz önceki diğer videolarda da bahsettik. Ve ailemdeki herkesin kan grubu A grubu, B grubu. Yani bana hiç kimse veremiyor. O zaman ne yapabiliriz? 0 grubunda çok fazla çapraz şansımız da yok. Bunu da konuşmuştuk. O zaman olasılığımız aile dışından ya da daha uzak akrabalardan bir verici olduğu zaman da Sağlık Bakanlığı bu konuda hastaların mağdur olmaması adına etik kurul dediğimiz bir kurul oluşturdu. Bu etik kurullar nakil merkezleriyle bağlantılı olmayıp buraya girebilmek için öncelikle alıcı ya da verici böbrek ya da karaciğer nakli fark etmez organ nakil merkezine geliyorlar. Tüm tıbbi süreçleri yürütülüyor. Bu süreçlerde her zaman vericiye bir zarar gelmeyeceği ve bu nakilden alıcının yarar görebileceği gözüyle bakıldıktan sonra uygundur kararı çıkarsa etik kurul için hazırlanması gereken resmi evraklar var. Bu etik kurul her nakil merkezinin bulunduğu ildeki sağlık müdürlüklerinde toplanmakta ama sağlık müdürlüğündeki bu kurulda organize suçlardan bir komiserin yer aldığı, barodan bir avukat, sosyal hizmetlerden gibi 6 tane farklı devlet kurumundan kişinin katılımıyla oluşturulan bir kurul. Bu kurullarda bazen illere göre gerekli resmi evraklar değişmekle birlikte bunların listesini kabaca size anlatmak istiyorum. Birinci sırada noter onaylı kimlik fotokopileri, ikinci sırada vericinin akli dengesinin yerinde olduğuna dair bir psikiyatri raporu. Zaten bunu bütün nakillerde gerçekleştiriyoruz. Alıcı ile vericinin ikametgahları, savcılık kayıtları, nüfus kayıt örnekleri. Onun dışında vericinin noterden aldığı herhangi bir baskı altında kalmadan bir böbreğimi ya da karaciğerimin bir parçasını bağışlıyorum diye noterden alınan muvaffakatname, vericinin evli olması durumunda burada bay ya da bayan fark etmiyor çünkü bu soruyu çok fazla soruyorlar. Eşinin izni gerekli. Eşi diyecek ki ben eşim şu kişiye bir böbreğini ya da karaciğerinin bir parçasını vermeyi kabul ediyorum diyecek. Diğer önemli evraklardan bir tanesi alıcı ve vericinin hem gelir düzeylerinin belgelenmesi. Yani nasıl para kazanıyor? Bugün akşam yemeğini nasıl yiyor? Bir yerde çalışıyor olabilirsiniz. Bordrolu olarak, SGK'lı olarak. Onun dışında emekli olabilirsiniz. Bunların mutlaka belgelenmesi gerekiyor. Eğer alıcı ya da verici ev hanımıysa bir dilekçe yazıyorlar. Ben çalışmıyorum. Geçimimi eşim sağlamakta, eşim şu işi yapmakta, aylık geliri ortalama olarak bu şekilde diye bir dilekçe yazmaları gerekiyor. Onun dışındaki bütün şeylerde mutlaka alıcı ve vericinin gelir düzeylerini, yaşamlarını nasıl sağladıklarını belgelemek gerekiyor. Aynı zamanda vergi dairesinden borcu yoktur ya da vardır. Tabii ki bugünkü hayatta herkesin bir ev almıştır, araba almıştır, çocuğunu okutuyordur, bir kredi borcu ya da benzeri şeyler olabilir. Ama bunların net ve açık bir şekilde belgelenmesi gerekiyor.
Onun dışında istenen Antalya'daki Sağlık Müdürlüğü'nün istediği belgelerden bir tanesi banka kredi risk raporlarını ve diğeri de alıcı ve vericinin mutlaka mal beyanları, yani bu tapudur, arsadır ve diğer bunların belgelenmesini istiyorlar. Hastaneye gelirken mutlaka yanınızda 2 tane tanık olması gerekli. Bunların akraba olması ya da olmaması önemli değil. Yine 18 yaşını doldurmuş, akli dengesi yerinde olan 2 tane tanıkla birlikte ilk önce tıbbi testlerimizi tamamlıyoruz. Tıbbi testler uygunsa resmi evraklarımızı tamamlıyoruz. Resmi evraklarımız tamamlandıktan sonra organ nakil merkezi olarak biz dosya hazırlıyoruz. Bu dosyayı başhekimlikten bir üst yazıyla İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderiyoruz. Bu dosyayı İl Sağlık Müdürlüğü 5 gün önce alıyor. Çünkü bu süreçte onlar da belli inceleme ve araştırmalar yapıyorlar. Daha sonra kurula alıcı ile vericiyi davet ediyorlar. Kurulda alıcı ve vericiyi içeriye tek tek kabul ediyorlar. Onlarla belli bir sohbet yaptıktan sonra bir karar alınıyor ve ertesi gün resmi yazıyla bana bir onay geliyor. Diyor ki şu kişiyle şu kişi için arasında yapılan etik kurul kararı uygun görülmüştür ya da görülmemiştir. Bunun bir açıklama, yorum ya da sebebi yok. Tamamen kurulun takdiridir. Ama kurul nedir diye sorulduğunda ben hastalarımıza hep şunu söylüyorum. Bakın, Türkiye'de organ bağışı maalesef çok az. Bunu bizler de biliyoruz. Kuruldaki herkes de biliyor. Amaçları bu insanlara hayat vermek, yaşam vermek ve yaşam şanslarını ellerinden almamak için hepsi kurula giren her hastaya pozitif olarak, yani bir izin vermek üzerine başlıyorlar. Ama tabii ki bir organ kaçakçılığına ya da bir organ alış satışına da hiç kimse, ne onlar ne bizler de alet olmak istemiyoruz. Kurul çok basit. Hepiniz belli bir yaşta belli bir hayat tecrübesine sahip insanlarsınız. Karşınıza gelen 2 tane farklı kişiyi odaya aldığınızda 3-5 dakika sohbet ederek, belli sorular sorarak, bunların bir standardı, bir kalıbına gerek yok. Bu sorduğunuz sorularla gerçekten gönül rızasıyla mı veriyor? Arada başka bir ilişki var mı? Bunu anlamak çok kolay. Emin olun, eğer siz gönlünüz rahat, bu görüştüğünüz 2 kişinin arasında bir çıkar ilişkisinin olmadığını emin oluyorsanız kuruldaki bütün yetkililer de buraya imza atacaktır. Ama sizin kafanızda soru işareti varsa onlar da takdir edersiniz ki olumlu cevap vermeyeceklerdir. Bana kurul kararı geldikten sonra biz tekrar alıcıyla vericimizi hastaneye davet ediyoruz. Olumluysa anestezi ve diğer eksik konsültasyonlarını tamamlayarak 1 ya da 2 gün içinde ameliyat randevularını veriyoruz. Ama olumsuz karar gelirse hiçbir şey yapma şansımız yok. Diğer şeylerden bir tanesi şu: etik kuruldan reddedilen kişi başka bir adayla tekrar herhangi bir ildeki kurula tekrar girebilir. Bunda bir sınırlama yok. Ama aynı kişiyle, yani aynı verici adayıyla Türkiye'nin herhangi bir yerinde tekrar etik kurula girme şansı yok. Çünkü bunların hepsi Sağlık Bakanlığı tarafından kurula girenler, girmeyenler ve bütün kararlar çok ayrıntılı şekilde takip edilmekte. Bu konuda da umarım sorularınızı cevaplayabilmişizdir. Teşekkür ederim.